Güzel bir duvarımız var. 1800'lerden kalma olabilir. Böyle iç içe yaşadığımızda bu sevinç ve hüzünü Her yerin kapkara olur. Mürekkep. Evet, arsamıza geldik. Birkaç işimiz var. Onları yapacağız ama size artık bir şeyler gösterebilirim. Evet. Bir tarihi eserimiz var artık. Görebiliyor musunuz? Güzel bir duvarımız var ve bunu Cüneyt söylemişti. Demiştim ben zaten Toki çıkacağını. Evet ama Roma tokisi değil. Zamanlamayı biraz kaydırmış olabiliriz, evet. Roma değil, Osmanlı Tokisi çıktı. Evet. Zamanında biraz ileri gitmiş olduk yani. 1800'lerden kalma olabilir. Bir ev duvarı değil aslında bu, çünkü ev duvarları dönebilen, köşeli olabilen duvarlarmış. Bu dümdüz bir duvar ama sonuçta yine de bir duvar. Kazı raporu olumsuz geldi ve bu duvarın üzerine ev yapmamıza izin vermediler. O yüzden şu arka taraftaki alanı açtılar, genişlettiler buradaki çalışmayı. Şimdi bu alanda da bir şey çıkmış olsaydı o zaman bu işi yapamıyorduk. Birinci derece site dönüyordu. Orada biraz şanslıydım. Evet, orada benim dediğim gibi oldu ama değil Yani mi? Allah yardım etti. Evet. İşim bozulmadı. Tabii sabretmek lazım. Evet. Öyle senin dediğin gibi kısa sürede olacak işler değil. Ayrıca çok büyük riskmiş. Yani 3. derece sit alanı bir arsa alıp orada kazı yaptırıp süreci beklemek Bunu gerçekten herkes yapmaz. gerçekten riskmiş. Ben biraz daha işin Pollyanna tarafındaydım, kabul ediyorum. Sen de biraz olumsuz tarafındaydın. Ortada buluştuk bence. Ama daha işin yeni başlıyor. Evet, o da doğru. Şimdi tabii biz bu arada çok bekledik. Yani tahminimizden uzun sürdü. Tahminimizden uzun sürünce 2 kazıya çıkınca tahminimizden çok para harcamış olduk. Bu bizim ev yapım paramızdan giden bir ekstra para oldu. Tahminimizden uzun bekledik ve bu da paramızın değerini tabii ki artan inşaat maliyetlerinin yanında eritmiş oldu. O gün buraya geldiğimizde yapacağımız evi şu anda yapamıyoruz. Olmuyor. O evi yapamadığımız için şu anda bir şekilde ya küçülteceğiz ya opsiyon değiştireceğiz. Decathlon'da güzel çadırlar var. Çadır koyabiliriz. 3+1. Yani aslında şöyle oldu. Yapı iznimiz yoktu, paramız vardı. Şimdi yapı iznimiz var ama paramız yok. Hayırlısı diyoruz. Biliyorsunuz kaldığımız evle ilgili biraz daha kalabiliriz şeklinde bir ayarlamalar yapıyoruz. Herhalde oradaki süreç biraz uzayacak. Buradaki sürede biraz yavaş yavaş gidecek. Ama başlayacağız sonuçta. Burada, bu bahçede inşallah bir evimiz olacak. Allah İnşallah. nasip ederse. Güneş bastırdı, bence işe başlıyor. Çok uzun zamandır bu haberi bekliyordum aslında. Bu yüzden de çok mutlu olacağım bir haftaydı ama bahçede baktığım bebeklerimden kartopunu kaybettik bu hafta.
Ve çok zordu. Büyük hüzün yaşıyorum. İçim kırık, buruk. Bu arsadaki gelen temiz raporuna bile çok fazla sevinemedim. Sonra hakikaten dedim ki hiçbir şeyi zorlamaya değmez, gerek yok. Bazı şeyleri çok istiyoruz. Sonra hayat bize başka şeyler sunuyor. Hatta elimizdekilerin kıymetini bazen diğer şeyleri isterken farkına varamıyoruz. Şimdi düşünüyorum, bir hafta önce kazı raporunu bekliyordum ve stresliydim ama kar topu vardı. O yüzden her zaman elimizdekilerin ne kadar değerli olduğunu, onlarla ne kadar mutlu olduğumuzu düşünmenin daha doğru olduğunu, olmayan şeyler için de vardır bir hayır deyip biraz daha akışına bırakmamız gerektiğini fark ediyorum. Özellikle böyle iç içe yaşadığımızda bu sevinç ve hüzünü, bence bunu yaşatıyor, gösteriyor Allah bize. Böyle. Zeytin ağaçlarının dipten su aldığını gösteriyor bu kadar sürgün çıkması. Şu aralar permakültür bahçeciliği ile ilgili biraz okumalar yapıyorum. Oradaki bilgilere göre de zeytin ağacı aslında sulanması gereken bir ağaç değil. Daha çok dipten su çekmeye çalışarak kendi köklerini genişletmesi ile daha büyüyebilen, daha verimli bir ağaç olabilen bir ağaç olduğu söyleniyor. Biz de burada hiçbir şekilde sulama yapmıyoruz ağaçlara ve ağaçlarımızdaki meyve oranı güzel. Tabii ki bir ticari bahçe gibi değildir. Yani o ayarda bir meyve vermiyordur belki ama sağlıklılar. Sürgünleri de çıkıyor. Yani bu onların sulandığı ve gerekli suyu bünyelerine aldığını gösteriyor bence de. Böyle ot biçimiyle ilgili de bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biz bir süredir otları bitiyoruz ve üzerinde bırakıyoruz bahçemizde. Aynı permakültür bahçeciliğinde okuduğum gibi ot çıkmasını azalttı. Yani artık çok daha az ot çıkıyor. Daha önceki videolarımızdan hatırlarsınız, bu ağacın yarısına kadar ot kaplıyordu ve o otlar insan boyuna kadar yaklaşıyordu, yürüyemiyorduk burada. Biz o otları hep bu şekilde böyle üzerinde bıraktık, budadık, üzerinde bıraktık ve böyle onlar malç görevi yaptılar aslında. Geleneksel tarımda hep sürülüyor bahçeler. Otlar hep üzerinden alınıyor kesildikten sonra ve bir şekilde toprak kendi yaşattığı mikrobiyotadan ayrılmış oluyor, bozulmuş oluyor. Sonra o otlar tekrar kesiliyor, tekrar alınıyor ve döngü sürekli devam ettiriliyor. Aa, zeytin ağacı. Bunun kökünden bunu kestik ya. Çok iyi. Yeni bir ağaç doğmuş. İşte hayat böyle. Görüyor musun? Ne kadar değişik bir şey bitmiş bu sefer. Buraya o biçme makinesiyle girersen ne olur biliyor musun? Bunlar sıçrayacak. Her yerin kapkara olur. Mürekkep. Kırmızı da olabilir. Bunların ölmesini beklemen lazım. Gel bak.
sana kırmızı dedim. Evet, Ya bu sana kapkara değil. Karadut gibi. Kırmızı dedim. Her yerini kapkara yapar. Buraya makineyle giremezsin yani. Bir duyuru molası. Aracınızı bulunduğunuz yerden alın. Elin inanılmaz. Baksana. İşte karadut gibi bir şey. Sivitimin renginde oldu. Aynısı hakikaten. Aynısı. İşimiz bitti. Gidelim. Simit alsak mı? Oraya kadar gidemem. Evet, biraz iş yaptıktan sonra kahvaltımızı yaptık. Dinlenirken de çok sorulan sorulara cevap verelim istedik. 3. derece sit alanı bir arsayla ilgili ne kadar kazı süreci gerekiyor, ne kadar maliyet gerekiyor? Şimdi biz bunu kendi arsamız için cevaplayabiliriz ama her arsa için değişiklik olabilir değil mi? Kendi dinamiklerine göre. Beklediğimizden çok harcadık ve beklediğimizden uzun süre geçti. Bize arsayı alırken yaklaşık 2-3 ayda bu işi toparlarsınız. 20-25 bin lira gibi bir para harcarsınız demişlerdi. Biz bugün geldiğimiz noktada belki 2 kazı yaptırmış olmanın da verdiği bir uzamayla 18-19 ay kadar bir süreç geçti. 2 yıla yakın bir süre bekleme süreciyle birlikte bir zaman geçirdik ve 200 bin liraya yakın da para harcadık. Bu 200 bin liranın içinde ne vardı derseniz, işçilerin günlük yevmiye ücretleri, günlük yemek ücretleri ve kazı bittikten sonra kazının raporlanması için gerekli olan kurula gitmesi için istenen bir mimari röleve projesi. Başka bir şey var mıydı? Bu 3 kalemdi diye hatırlıyorum ama not da almıştım. Bazı kazı malzemeleri de almamız gerekiyor. Evet, doğru. Kürek gibi, araba gibi. Bir kepçe maliyetimiz oldu. Kaç defa kepçe geldi? Aslında kepçe kazı için gelmedi. Kepçe şöyle geldi. Toprak bir tarafa yığılmıştı ilk kazıdan sonra. Sonra o toprağın altındaki kısmı kazmaya ve genişletmeye karar verdikleri için ikinci kazıda o toprağı oradan almamızı istediler. Onun için kepçe geldi. Normalde kazı alanına kepçe kazmak için girmiyor içeri. Elle kazılıyor. Bütün bunların toplam maliyeti bu kadar tuttu. Böyle hem merak ettiğiniz bir konuydu. Ne kadar harcadık, ne kadar sürdü onu da açıkladık.